Merhaba arkadaşlar, ben Poti. Sana bir soru sormak istiyorum. Eğer yarın sabah uyandığında hiç kimsenin seni tanımadığı, hiçbir kaydın olmadığı, hiçbir şeyin seni tutmadığı bir şehirde olsaydın ve tek bir fırsatın olsaydı, sadece bir kez, sadece bir kişiye, sadece küçük bir yalan söylemek, yapar mıydın? Çoğu insan hayır diyor. Ama bugün anlatacağım adam da bir zamanlar aynı şeyi söylüyordu. Ve o ilk küçük yalan onu Türkiye'nin en büyük dolandırıcısının koltuğuna oturttu. Binlerce aile, milyonlarca lira, onlarca yıl ve bunların hepsi tek bir soruyla başladı. Bu kadar kolay olduğuna göre neden durmalıyım? Seviye bir 19 yaşındasın ve Gazi Osman Paşa'da kiralık bir odada yatıyorsun. Şehre 6 ay önce geldin. Üniversite sınavından kalmışsın. Fabrikada vardiyalı çalışıyorsun. Asgari ücret. Yemek parası çıkıyor, kira çıkıyor, geriye hiçbir şey kalmıyor. Bu böyle gitmeyecek. Bunu hissediyorsun. Bir gün iş yerinde bir şey dikkatini çekiyor. Muhasebecinin masasında bir belge var. Fatura, sahte fatura. Şirket sahibi vergi kaçırıyor. Bunu herkes biliyor. Kimse konuşmuyor. Ve sen o an için ilk kez bir şey fark ediyorsun. Yanlış olan şey yasak değil. Sadece kimin yaptığına bağlı. O gece eve dönüyorsun ve internette bir şey arıyorsun. Para kazanmanın hızlı yolları. Karşına çıkan şey seni değiştiriyor. Forex, kripto, yatırım grupları, sosyal medya fenomenleri. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ben de sıfırdan başladım. Ama sen farklı bir şey görüyorsun. Onlar sattıkları şeyi satın almıyorlar. Onlar kursu satıyorlar. Ve sen de bir kurs hazırlıyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ama izleyicilerin de bilmediğini biliyorsun. Ve bu fark seni rahatlatıyor. İlk müşteri 350 lira ödüyor. Sonra bir tane daha. Sonra 5 tane. Kimse para kazanmıyor. Ama kimse itiraz etmiyor. Çünkü piyasa kötüydü ve sen bunu çok iyi kullanıyorsun. İlk ödemeyi aldığında ellerinin titrediğini hissediyorsun. Korku mu? Hayır. Heyecan. Seviye 2 küçük balık, 21 yaşındasın. Fabrikayı bıraktın. Artık bir ofis kiraladın. Küçük ama ofis. Masaya otururken omuzların farklı bir şekil alıyor. Burası senin, bu masa senin, bu oda senin. İnsanlara ne yaptığını soran olursa cevabın hazır. Finansal danışmanlık yapıyorum. Finansal danışmanlık lisansın yok. Ekonomi bilgin yok. Ama güvenilir görünmek için gerekenler var. Takım elbise, doğru kelimeler, ofis koltuğu ve en önemlisi sakin bir ses tonu. İnsanlar bilgiyi değil, güveni satın alır. Bunu artık içgüdüsel olarak biliyorsun. Bu dönemde ilk büyük kurbanını buluyorsun. Ama kurban demiyorsun. Müşteri diyorsun. Adı Hüseyin Bey. 54 yaşında. Tekstil işçisi. Emeklilik birikimini değerlendirmek istiyor. 50 bin lira. Onun için büyük para. Masanın karşısına oturuyorsun. Kendinden emin. Ona çok karmaşık terimler söylüyorsun. Sonra basit bir cümle kuruyorsun. Hüseyin Bey, bu parayı bana verir misiniz? 3 ayda %20 büyütürüm. Hüseyin Bey inanıyor. İnanmasının sebebi şu. Sen inanıyormuş gibi görünüyorsun. Ve bu en tehlikeli beceri. Kendine bile inanır hale geliyorsun. 3 ay sonra Hüseyin Bey parasını istiyor. Elinde para yok, harcadın. Ama Hüseyin Bey'e piyasa şartları diyorsun. Biraz daha bekleyelim diyorsun. Yakında çok daha fazlasını alacaksınız diyorsun. Hüseyin Bey bekliyor. Çünkü alternatif şunu kabul etmek demek, kandırıldım. Ve bu acı gerçeği kabullenmek beklemekten çok daha zor. Sen bunu biliyorsun. Ve bu bilgi seni bir sonraki seviyeye taşıyor. Seviye 3, güven tüccarı. 25 yaşındasın. Artık 2 ofis var. 2 çalışan. Şirket denemez. Ama şirkete benziyor. Bu dönemde önemli bir şey keşfediyorsun. İnsanları parayla değil, topluluk ile tutabilirsin. Bir WhatsApp grubu kuruyorsun. Kazananlar kulübü. İçine alınan ilk kişilere küçük kazançlar gösteriyorsun. Gerçek değil, transfer dekontları sahte. Ama ekran görüntüleri çok gerçek görünüyor. Ve o insanlar başkalarını çekiyor. Çünkü insanlar tanımadıkları firmalara değil, arkadaşlarına güveniyor. Seni onlara arkadaşları tanıttı. Sen bu güveni kiralıyorsun. Grupta başarı hikayeleri paylaşılıyor. Mehmet Bey bu ay 15 bin lira kazandı. Mehmet Bey böyle bir şey söylemedi. Ama Mehmet Bey gruba giriyor ve itiraz etmiyor. Çünkü itiraz etmek utandırıcı. Psikoloji çok basit. Herkes kazanıyor gibi yapıyorsa kazanmadığını söyleyen aptal gibi görünüyor. Bu mekanizma seni besliyor. Grup büyüyor, para büyüyor. Bu dönemde ilk kez gerçekten korkuyorsun. Çünkü sistem artık senden büyük. Durdurmak istesen bile duramıyorsun.
Yeni para gelmeden eskiyi ödeyemiyorsun. Yeni üye girmeden sistem çöküyor. Bu bir işletme değil. Bu bir zaman bombası. Ama bomba henüz patlamadı ve sen hala büyüyorsun. Hala kazanıyorsun ve o his, o tehlikenin içindeki sıcak his bağımlılık yapıyor. Seviye 4, imparatorluk. 30 yaşındasın. Şimdi gerçekten büyüksün. Medyada çıkıyorsun. Genç yatırım gurusu. Röportajlar veriyorsun. Konferanslarda konuşuyorsun. Sosyal medyada yüz binlerce takipçi var. Lüks araba, boğaz manzaralı ofis, her sabah Nişantaşı'nda kahve içiyorsun. Onu izleyen insanlar o adam başardı diyor. Ve bu baktıkça büyüyen imaj yeni para getiriyor. Artık bireyler değil, şirketler yatırım yapıyor. Emeklilik fonları, küçük ölçekli holdingler, birkaç belediye bile. Kimse sormadığı soruları sormak istiyor. Çünkü cevap çok korkutucu. Yanına iyi bir avukat alıyorsun. Avukat her belgeyi yasal görünür yapıyor. Sözleşmeler uzun ve karmaşık. Küçük punto teknik dil. Kimse okumadan imzalıyor. Çünkü zaten anlamayacak. Bu dönemde farklı bir insan oluyorsun. Sabah aynaya bakıyorsun. Ama o 19 yaşındaki çocuğu tanımıyorsun artık. O çocuk korkuyordu. Sen korkmuyorsun. Yoksa korku da mı bağımlılık yaptı? Bu soruya cevap vermiyorsun. Çünkü cevaplayacak zamanın yok. Sistem dönüyor. Her gün dönmeli. Seviye 5, çöküşün başlangıcı. 33 yaşındasın ve bir sabah bir haber çıkıyor küçük bir finans gazetesinde. Gömülmüş bir köşede. Poti Finans hakkında soruşturma başlatıldı. İçin düşüyor ama yüzün hareket etmiyor. Çünkü yıllardır yüzünü kontrol etmeyi öğrendin, avukatı arıyorsun. 2 haftada çözeriz diyor. Çözmüyor. Haber büyüyor. Sosyal medyaya sıçrıyor. Eski müşteriler konuşmaya başlıyor. Hüseyin Bey de var aralarında. Hüseyin Bey'in emeklilik birikimi hiç gelmedi. 50 bin lira. Yıllar önce. Ve o adam hala bekliyor. Ama sen bunu düşünmüyorsun. Düşündüğün tek şey şu. Nasıl çıkarım? Bu soruyu sormak için gerçekten geç mi? Belki henüz değil. Sistemde hala para var. Bir kısmını offshore hesaplara taşımaya başlıyorsun. Malta, Dubai, Londra. Avukat bu adımları da biliyor ve susuyor. Çünkü sen avukatın en büyük müşterisinin. Seviye 6, kaçış planı 35 yaşındasın. Savcılık resmi soruşturma açtı. Şirketteki bazı çalışanlar konuşuyor. Tanıklık yapıyor, isimler veriyor. Sen her şeyi inkar ediyorsun. Piyasa şartları, küresel kriz, herkes zarar gördü. Bu cümleler çalışmıyor artık. Ama bir şey var, pasaport, yurt dışı hesaplar ve ülkelerin birbirine iade etme anlaşmaları hakkında çok şey öğrendin. Bir plan hazırlıyorsun. Dubai hala güvenli. Orada mülk var, hesap var ve orada seni kimse sorgulamayacak. Yola çıkmadan önce bir şey yapıyorsun. Annenin hesabına para gönderiyorsun. Kendi hakkında hiçbir his taşımıyorsun artık. Ama anneni kaybetmek istemiyorsun. Bu son insani refleks. Pasaportu alıyorsun, bileti alıyorsun ve Türkiye'den çıkıyorsun. Arkanda bıraktığın şey 50 binden fazla mağdur. Toplamdaki zarar milyarlarca lira. Aileler mahvolmuş, emeklilikler gitmiş. Bazıları evini satmış, bazıları borçlanmış. Ama sen uçakta gözlerini yumuyorsun ve düşünüyorsun, beni durduran olsaydı dururdum. Bu düşünce bir teselli değil, bu düşünce bir şikayet. Seviye 7, son hesaplaşma 38 yaşındasın. Dubai'de yaşıyorsun, güzel bir dairede, şehir parlıyor. Para var ama bir şey yok. Ne olduğunu tam tarif edemiyorsun. Sadece sabahları kahveni içerken telefona bakıyorsun. Türkiye haberleri, mahkeme tarihleri, isminin geçtiği haberler. Bir muhabir Dubai'de seni buluyor. Bir dakikanız var mı? Kapıyı kapatıyorsun. Ama o gece uyuyamıyorsun. Çünkü muhabir sana bir şey söylüyor kapıyı kapamadan hemen önce. Hüseyin Çelik geçen ay öldü. Kalp krizi. 62 yaşındaydı. Birikimini bir daha göremedi. Hüseyin Bey, ilk büyük müşteri. 50 bin lira. Emeklilik birikimi. Ve o adam gitti. Bu gece aynaya uzun uzun bakıyorsun. Ve o 19 yaşındaki çocuğu hatırlıyorsun. Fabrikada çalışan, kiralık odada yatan o çocuğu. O çocuk da bir kurban mıydı? Sistem onu yuttu mu? Yoksa o sistemi mi kurdu? Cevap yok. Çünkü bu soru cevap istemek için değil. Bu soru uykusuz geceleri doldurmak için. Dubai Mahkemesi iade talebini reddediyor. Türk Mahkemesi gıyabi mahkumiyet kararı veriyor. Onlarca yıl hapis. Senin yokluğunda. Sen hala dışarıdasın. Ama özgür müsün? O küçük dairede her sabah kalktığında
Kendine soruyorsun ve cevap hep aynı. Hayır. Çünkü gerçek hapishane binanın dışında değil. Gerçek hapishane Hüseyin Bey'in adını her duyduğunda içinde kapanan o kapı. Bu hikaye bitmiyor. Çünkü bu hikaye devam ediyor. Her gün Türkiye'de, dünyada, sosyal medyada başka bir yatırım gurusu doğuyor. Başka bir WhatsApp grubu açılıyor. Başka bir Hüseyin Bey masanın karşısına oturuyor ve sistem dönüyor. Çünkü insanlar güvenmek istiyor ve güvenmek istemek en insani şey. O yüzden dolandırıcılık asla bitmez. Sadece formu değişir. Bugün görüyorsun, yarın farklı bir isim altında karşına çıkıyor. Korunmanın tek yolu şu, çok hızlı büyüyen şeylere dikkat et. Garanti veren şeylere şüpheyle bak. Ve seni toplulukla çeken şeylerin seni o topluluğa ne kadar bağladığını düşün. Ben Poti'ydim. Bir sonraki videoda görüşürüz.